Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evet, babaannemin yıllardır yaptığı o muhteşem çörek tarifini sizler için hazırlıyorum. Cevizli ve çerkez peynirli, gerçekten muhteşem oluyor. Hamurumuz için 2 su bardağı ılık süt, 2,5 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 paket kuru maya, 10,5 su bardağı unu azar azar ekliyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ, 5 tatlı kaşığı tuz, oldukça yumuşak bir hamur hazırlayalım. Elimize hafif bir şekilde yapışabilir. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mg'dır. Hamuru tekrardan aynı kabın içine alıyorum. Üzerini kapatarak şöyle 2 kat kabarana kadar mayalanmaya bırakıyorum. İç harcımız için 3 adet büyük kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Soğanları şöyle ikiye bölelim. Büyük olana bir miktar daha fazla kullandım. Bolca sıvı yağ gezdirelim. Soğanlar şöyle kokusu çıkanıp karamelize olana kadar kısık ateşte kavurmayı bırakalım. Küçük bir tencerede de 500 gram tereyağını eritmeye bırakalım. Soğana biraz tuz ekleyelim. Şöyle büyük bir kase dolusu ceviz ekleyelim. Bir miktar da fındık ekledim. Karabiber, biraz da tuz ekleyerek kavurma işlemine devam edelim. Altını kapatarak soğumaya bırakalım. Diğerine de rendelenmiş çerkez peyniri, tuz ve karabiber ekliyorum. En son karıştırıyorum. Evet, hamurum gördüğünüz gibi oldukça kabardı. Havasını alıyorum. Tezgah üzerinde tekrardan yoğuruyorum. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Portakaldan biraz büyük olacak şekilde bezelere kesiyorum. Toplamda 14 bezeye kestim ve yuvarlıyorum. Yuvarladığım bezeleri fırın tepsisine alıyorum. Üzerine ve altına bolca un serperek en az 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri hazır yufka büyüklüğüne gelene kadar açalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim.
Evet, hamurların belli miktarını açtım. Sofra bezi üzerinde bekletiyorum. Evet, şöyle bolca her tarafına gelecek şekilde yağ sürelim. Çerkez peynirli iç harcımı karıştırıyorum. İkinci katı üzerine alalım. Tekrardan yağlayalım. Ve her tarafına gelecek şekilde azar azar soğanlı peyniri serpelim. Tekrardan yufka alalım üzerine. Yağlayalım. Ve peynir serpelim. Dilerseniz her katına peynir serpebilirsiniz. Peynirim az olduğu için her katında kullanmadım. Evet, dördüncü katı da serelim. Yağlayalım. Peynirli iç harçtan serpelim. Her tarafına gelmesine dikkat edelim. Şöyle bol bir şekilde rulo saralım. Daha sonra iki tarafından burkalım. Ne kadar burkarsak o kadar tel tel ayrılır. Şöyle bir tepsiye alalım. Tepsi mayası yapılması çok önemli. Evet, açtığım hamuru yağlıyorum. İkinci katı da üzerine alıyorum. Hafif bir şekilde elimle sündürdüm gördüğünüz gibi. Tekrardan yağlıyorum. Bolca cevizli soğanlı iç harçtan koyalım. Soğan cevize harika bir aroma veriyor. Mutlaka kullanın. Üçüncü katı da yağlayalım, cevizleyelim. 4 kat alana kadar aynı işlem yapmaya devam edelim. Evet, 4 kattan sonra şöyle kısa olan kenarından rulo yapıyorum. İki tarafından burkuyorum. Hem cevizli hem de çerkez peynirli çöreklerimiz hazır. Böyle büyük bir tepsiye aldım. Üzerine sadece sıvı yağ ile yağlayalım. Fazla olmasın. Evet, kalan yufkaları da 3 kat cevizli 3 kat peynirli olacak şekilde hazırladım. Ve burkarak şekil veriyorum. Evet, her birini tepsiye aldım. Hava almayacak şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Bir tanesini de fırının alt tarafına alıyorum. 170 dereceli fırında üzerinde bir tepsi kapatarak nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Dakikasını 10 dakika sonra 165 dereceye düşürüyorum. Ağır ağır pişmesi önemlidir. Bu börek aynı baklava gibi ağır ağır pişiyor. Evet, ılıdıktan sonra dilimlere keselim. Evet, gördüğünüz gibi kıyır kıyır her katı ayrı oluyor. Sanki baklava ağızla eriyor, muhteşem bir tadı var. Dışı kıyır, içi de yumuşacık. Her katı belli oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.